Bir zamanlar, milyonlarca yıl önce, insanlık daha doğanın dilini yeni çözmeye çalışıyordu. Soğuk bir gecede mağaralarında titreyen atalarımız çevrelerinde olup biteni izlerken ellerine kuru bir dal parçası aldı. Bir kıvılcım çaktı ve bir anda parlayan alevlerle o dal göz alıcı bir ışık kaynağına dönüştü. İlk kez bir ateş karanlığı delip geçerken atalarımız büyülenmişti. Ateşin sıcaklığı tenlerini ısıtıyor, dans eden alevlerse etrafı aydınlatıyordu. Bu gücün nasıl ortaya çıktığını bilmiyorlardı. Tek bildikleri ateşin onları güvende hissettirdiğiydi. Bu alevler sadece soğuktan koruyan bir araç değil, aynı zamanda onları daha fazlasını keşfetmeye iten bir kıvılcım olmuştu. Bu kıvılcımdan doğan cesaretle yüzyıllar ilerledi. Ateş artık sadece bir ısınma kaynağı değil, başka bir sır da barındırıyordu. Milattan önce 5000'lerde insanlar ateşi metal elde etmek için kullanmaya başladılar. Topraktan çıkardıkları bakırı ateşin kızgın alevlerinde eriterek başka bir şeye dönüştürdüler. Milattan önce 3200 yılı civarında bakıra biraz kalay ekleyerek ortaya daha güçlü ve dayanıklı bir malzeme çıkardılar. Tunç. Bu yeni metal insanlığın elinde sadece bir madde değildi artık. O bir çağın başlangıcıydı. Tunç çağı başlamıştı ve ateş insanların daha fazlasını başarması için onları cesaretlendiriyordu. Zaman aktıkça insanların maddenin sırrını çözme arzusu da büyüyordu. Milattan önce 5. yüzyılda Yunan topraklarında yaşayan bir filozof, Empedokles, dünyayı oluşturan 4 gizemli element olduğunu öne sürdü. Hava, toprak, ateş ve su. Ona göre bu 4 güç tüm varlıkların temelini oluşturuyordu. Fakat bir başka filozof, Demokritos, daha da derine inmeye kararlıydı. Ona göre madde, Empedokles'in 4 elementiyle sınırlı değildi. Maddenin en küçük yapı taşlarını anlayabilmek için daha küçük bir şey, bölünemeyen parçalar olmalıydı. Bu düşüncelerle maddeyi adını verdiği atom adında minicik ve bölünemeyen parçacıklara ayırdı. Atomların gizemi, Demokritos'un hayal gücü sayesinde ilk kez gün yüzüne çıkıyordu. Zaman aktı ve bu düşünceler başka ellerde yeniden şekillendi. 1000 yıl sonra, milattan sonra 8. ve 15. yüzyıllar arasında Asya ve İslam dünyasından Avrupa'ya kadar birçok simyacı maddenin sırlarını keşfetmeye adandı. Bu simyacılar için madde bir bilinmezdi. Onun içinde ölümsüzlük iksirinin ve hatta her maddeyi altına çevirecek bir formülün saklı olduğuna inanıyorlardı. Özellikle milattan sonra 9. yüzyılda Çinli simyacılar tuz ruhu, kükürt ve kömürü karıştırarak bir karışım elde ettiler. Bir gün bu karışımı ateşe verdiklerinde beklenmedik bir patlama meydana geldi ve tarihin akışını değiştirecek bir maddeyi, barutu, tesadüfen keşfettiler. Barut yalnızca Çin'de değil, kısa sürede tüm dünyada yayılacak, savaşlardan keşiflere kadar her alanda büyük bir güç haline gelecekti. Bu yeni madde, insanlığın doğanın güçlerini kontrol etme yolculuğunda yepyeni bir döneme işaret ediyordu. Simyacıların ölümsüzlük arayışları başarısız olmuştu belki. Ama tarihin akışını değiştirecek bir keşif yapmışlardı. Zaman aktıkça doğanın sırlarını çözme arzusu nesilden nesile geçiyor, insanlar daha da derinlere inmeye cesaret ediyorlardı. Ateşin gücünden madenlerin dayanıklılığına, 4 elementten atomların gizemine kadar bu yolculuk, insanlığın en büyük hikayesinin bir parçası haline gelmişti.
Bu arayışın bir sonraki durağında, milattan sonra 9. yüzyılda Arap topraklarında Al-Razi adında bir hekim vardı. Elementlerin yalnızca fiziksel varlıklar olmadığını, onların belirli özelliklere göre sınıflandırılabileceğini düşünüyordu. Uçucu maddeler, metaller ve mineraller. Al-Razi'nin bu gözlemleri insanlara maddenin doğasını anlamak için bir anahtar sundu. Doğanın gizemli yapısı onun ellerinde yavaş yavaş bir düzene kavuşuyordu. Al-Razi'nin bıraktığı bu miras, gelecek nesillerin maddenin yapısını çözme çabalarına ışık tutacaktı. Yüzyıllar sonra Avrupa'da simya geleneğinin içinde yetişen ancak onun sınırlarını aşmaya kararlı bir isim, Paracelsus sahneye çıktı. 16. yüzyılın İsviçre'sinde Paracelsus, kimyayı, yaşamın ve doğanın gücünü anlamanın yolu olarak görüyordu. O, maddenin temelinde 3 unsurun yattığına inanıyordu: tuz, kükürt ve cıva. Paracelsus'un bu üçlü sınıflandırması yalnızca bir bilimsel yaklaşım değil, yaşamın işleyişine dair bir felsefe haline geldi. Paracelsus, kimyayı felsefeden ayırıp somut bir bilim dalı haline getirme yolunda büyük bir adım atmıştı. Al-Razi'den Paracelsus'a kadar süren bu yolculuk, maddenin yapısına dair yeni soruları ortaya çıkarırken, her bir cevap insanlığı daha da derinlere götürdü. Bu öncüler, maddeye dair her küçük keşfin aslında devasa bir evrenin kapılarını araladığını biliyorlardı. Hikaye, yeni isimlerle ve büyük keşiflerle büyümeye devam ediyordu. Zaman geçiyor, insanlığın maddenin sırlarını çözme arzusu hiç durmaksızın büyüyordu. Orta Çağ'dan sonra Rönesans dönemiyle birlikte dünya adeta yeniden uyanışa geçti. Eski bilgilere ve antik metinlere tekrar ulaşmak, insanlarda yeni fikirlerin kıvılcımını çaktı. 15. yüzyıldan itibaren bilim insanları artık yalnızca düşüncelere dalmıyor, keşfettiklerini deneylerle test ediyor ve gözlemlerini büyük bir tutkuyla kaydediyorlardı. Her buluş paylaşılmak ve dünyaya duyurulmak için sabırsızlanıyordu. Deneyler ve gözlemler bilginin sınırlarını yeniden çiziyor, maddenin doğasına dair büyük adımlar atılmasını sağlıyordu. İnsanlık, bilimde devrim yaratacağı bu yeni dönemin eşiğindeydi. Bu yenilik dalgası 18. yüzyılda daha da derinleşti. Elementlerin gizemi artık birçok bilim insanının aklını kurcalıyordu. 1772 yılında İsveçli kimyager Carl Hille, çeşitli bileşikleri ısıtarak daha önce görülmemiş bir gaz elde etti. Bu gazın önemini henüz bilmiyordu ama o sırada yaşamın temelinde yatan en büyük sırlardan birine, oksijene yaklaşmıştı. Derken 1774 yılında İngiliz bilim insanı Joseph Priestley de bu gizemli gazı elde etti ve bir mumun yalnızca bu gaz sayesinde yanmaya devam ettiğini fark etti. İşte bu an yaşam ve yanma arasındaki bağı çözmeye yönelik kapıları açtı. Bu yeni bilgi maddenin derinliklerindeki sırları çözmek için dev bir adımdı. Oksijenin keşfiyle birlikte bilim insanları maddenin yapısını daha yakından incelemeye başladılar. Her keşif maddenin doğasına dair yeni soruları doğuruyor, insanlık her geçen gün doğanın dilini çözmeye biraz daha yaklaşıyordu. Oksijenin gizeminin çözülmesi bilim dünyasında yankı uyandırmıştı. Fransız kimyager Antoine Lavoisier bu keşfi duyduğunda heyecanla harekete geçti. Yanma sürecinde oksijenin oynadığı rolü anlamakla kalmadı, Lavoisier elementlerin sırlarını düzenli bir yapıya oturtmaya kararlıydı. 1789 yılında yayımladığı Kimyanın Elementleri adlı eseriyle kimya bilimine yepyeni bir sistem getirdi. O döneme kadar bilinen
33 elementi gazlar, metaller, ametaller ve topraklar olarak 4 ana gruba ayırarak düzenledi. Bu sınıflandırma elementlerin yalnızca bir listesini sunmakla kalmadı. Kimyanın yapısını sistemli bir hale getirerek bilim dünyasında bir devrim yarattı. Lavoisier'in çalışmaları kimyayı bir düzensizlikten çıkarıp modern bilimin temelleri üzerine oturttu. Bu düzen ve bilim aşkı sanayi devrimiyle daha da büyüdü. 18. yüzyılın sonlarından itibaren modernleşme tutkusu insanları yeni keşiflere yöneltti. Kimyacılar maddenin derinliklerine indikçe daha fazla element tanımlamaya başladılar. Üstelik bu elementler yalnızca laboratuvarlarda incelenmekle kalmadı. Fabrikalara, hastanelere, hatta günlük yaşama girmeye başladı. Kimya biliminin sunduğu bilgilerle sanayi yeniden şekillendi. Makinelerden ilaçlara, binalardan tarıma kadar her şey bu yeni keşiflerle donatıldı. Artık maddenin yapısını anlama arayışı, modern dünyayı şekillendiren en güçlü etkenlerden biri olmuştu. Bilim insanları doğanın sırlarını açığa çıkarırken, insanlığın yaşamını dönüştüren bir bilim çağına imza atıyordu. 19. yüzyılın başlarında insanlık maddenin sırrını çözmeye her zamankinden daha yakındı. İngiliz kimyager John Dalton bu sırrı açığa çıkarmak için atomların gizemine yöneldi. 1808 yılında öne sürdüğü teoriye göre tüm maddeler atomlardan oluşuyordu ve aynı elementin atomları tıpkı birbirinin aynısı olan küçük parçacıklar gibiydi. Dalton elementleri atomik kütlelerine göre sıralayarak bir liste oluşturdu. Buna atom ağırlığı adını verdi. Bu liste sadece bir sıralama değildi. Atomları düzenli bir yapıya oturtarak maddenin sistematik bir şekilde ele alınmasının temelini atıyordu. Dalton'un atom teorisi, kimyanın geleceğini şekillendirecek olan en büyük yapı taşlarından biri oldu. Sanayi devriminin getirdiği değişim ve atomların sırrına duyulan ilgi, maddenin derinliklerine inme isteğini körüklemeye devam ediyordu. 1809 yılında Fransız kimyager Joseph Louis Gay-Lussac, gazlarla ve basınçla yaptığı deneylerde suyun yapısını keşfetmeye yöneldi. Gay-Lussac, suyun 2 birim hidrojen ve 1 birim oksijenden oluştuğunu belirlediğinde yalnızca bir formül bulmamıştı. Kimyasal bileşiklerin nasıl oluştuğuna dair yepyeni bir kapı aralamıştı. Su, doğanın en basit ama en güçlü yapı taşlarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Bu buluşlar maddenin sadece küçük parçacıklardan oluştuğunu değil, bu parçacıkların belirli oranlarda bir araya gelerek farklı özelliklere sahip yeni maddeler oluşturabileceğini de gösterdi. Dalton ve Gay-Lussac'ın çalışmaları bilim insanlarını maddenin iç yapısına dair yeni sorular sormaya ve kimyanın derinliklerinde keşif yapmaya teşvik etti. 19. yüzyılın sonlarına doğru kimya bilimi maddenin temel yapı taşlarını anlamada büyük bir ivme kazanmıştı. Bu dönemde Rus kimyager Dmitri Mendeleyev elementleri düzenlemek için yeni bir yaklaşım geliştirdi. 1869 yılında bilinen 59 elementi atomik kütleleri ve özelliklerine göre sınıflandırarak periyodik tabloyu oluşturdu. Mendeleyev'in periyodik tablosu yalnızca bir sıralama değildi. Aynı zamanda keşfedilmemiş 3 elementin varlığını da tahmin edebilecek kadar güçlü bir öngörü sağlıyordu. Gerçekten de Mendeleyev'in tahminleri doğru çıktı ve onun periyodik tablosu kimyanın en temel referans noktalarından biri olarak bilim dünyasında yerini aldı. Periyodik tablo, kimyayı anlamaya çalışan herkes için adeta bir rehber, maddenin gizemli yapısına açılan bir harita haline geldi. Bu sırada 20. yüzyılın başları atomun yapısına dair yepyeni bir keşifle sarsıldı. Radyoaktivite.
atomun sadece bölünmez bir yapı olmadığını, içinde daha küçük parçacıklar barındırdığını fark eden bilim insanları, radyoaktivitenin etkisiyle atomun derinliklerine inmeye başladılar. Atomun içinde protonlar, nötronlar ve elektronlar gibi temel yapı taşlarının olduğunu keşfettiler ve böylece atomun iç yapısına dair ilk detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu minik parçacıklar atomun ne kadar karmaşık ve enerji dolu bir yapıya sahip olduğunu gösteriyordu. Atomun içindeki bu gizemli dünya özellikle tıp alanında devrim niteliğinde gelişimlere yol açtı. Radyoterapi gibi tedavi yöntemleri sayesinde atomun enerjisi sağlık alanında kullanılmaya başlandı ve hastalıklarla mücadelede büyük bir ilerleme kaydedildi. Atomun sırlarını çözmek insanlığa sadece bilimsel değil, aynı zamanda yaşamsal faydalar da sundu. Kimya bilimi artık yalnızca teorik bir çalışma alanı değil, insan hayatını dönüştüren bir güçtü. 20. yüzyılın başlarında kimya bilimi, maddenin yüzeyindeki sırları aşıp derinlere inmeye başlıyordu. Elementlerin keşfi ve atomun iç yapısına dair buluşlar, bilim insanlarına maddeye daha yakından bakmaya itti. 1909 yılına geldiğimizde Danimarkalı kimyager Sorensen, maddelerin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu anlamanın yeni bir yolunu arıyordu. Doğanın dili Sorensen'in çalışmalarında yeni bir boyut kazandı ve pH skalası doğdu. Bu ölçek, maddenin gizemli yapısını bir sır olmaktan çıkararak bilim dünyasında adeta devrim yarattı. Artık her maddenin kendine özgü bir kimyasal karakteri vardı ve pH skalası bu karakteri tanımlamanın anahtarı oldu. Sorensen'in keşfi kimyayı yalnızca laboratuvarlardan çıkarıp günlük yaşama taşıdı. Bu ölçek herkesin maddenin dilini anlamasını sağlayan bir rehber oldu. Bu yeniliklerin ardından bilim insanları maddeyi yalnızca özelliklerine göre değil, yapısal olarak da anlamaya çalışıyordu. 1913 yılında Danimarkalı bir başka bilim insanı olan Niels Bohr, atomun iç yapısına dair devrim niteliğinde bir öneri getirdi. Bohr'un modeli, atomun kaotik değil, düzenli bir yapıya sahip olduğunu öne sürüyordu. Elektronların atom çekirdeği etrafında belirli katmanlarda ve yörüngelerde hareket ettiğini gösteren bu model, atomun içinde gizlenen enerjiyi daha iyi anlamamızı sağladı. Bohr'un çalışmalarıyla atomun içindeki bu düzenli evren, modern kimyanın temel taşlarından biri haline geldi. Sorensen'in pH skalasından Bohr'un atom modeline kadar uzanan bu yolculuk, bilim insanlarının maddenin sırlarını çözme tutkularını yansıtıyordu. Artık doğa daha anlaşılır bir dile bürünmüş, insanlık kendini maddelerin içinde gizli olan düzene bir adım daha yakın hissetmişti. 20. yüzyılın ilerleyen yıllarında teknolojideki hızlı ilerlemeler bilim insanlarına yepyeni kapılar araladı. Artık doğayı sadece gözlemlemekle kalmıyor, onun sırlarını çözerek kendi malzemelerimizi, kendi yapılarımızı yaratabiliyorduk. Kimya bilimi doğanın yarattığını taklit edebilecek, hatta daha iyisini üretebilecek bir güce kavuşmuştu. Atomların ve moleküllerin yeniden düzenlenmesiyle sentetik malzemeler ortaya çıktı. Nanoteknolojinin gelişmesiyle neredeyse görünmez boyutlardaki parçacıklar işlenebilir hale geldi. 20. yüzyılın bu büyük atılımı hafif ama dayanıklı maddelerden, kanserle mücadelede çığır açan ilaçlara kadar pek çok alanda devrim yarattı. Modern kimya, doğanın sırlarını çözmenin ötesine geçerek insanlığın sırlarını genişleten yeni bir çağın habercisi oldu. Bu dönemde bilim insanları doğanın yapısının yanı sıra insanın doğa üzerindeki etkilerini de incelemeye yöneldi. 1958 yılında Amerikalı bilim insanı Charles David Keeling, atmosferdeki karbondioksit seviyelerini düzenli olarak ölçmeye başladı. Her ölçüm
atmosferde yükselen karbondioksit miktarını ve bunun dünya üzerindeki etkilerini daha net bir şekilde ortaya koyuyordu. Keeling'in çalışmaları giderek yükselen karbondioksit oranını gösteren ve Keeling eğrisi olarak bilinen grafikle sonuçlandı. Bu eğri, iklim değişikliğinin izlerini ortaya çıkaran en önemli bilimsel araçlardan biri haline geldi. Keeling, atmosferdeki değişimleri bilimsel verilerle gözler önüne sererek çevre bilincinin tohumlarını attı. İnsanlık, kimya sayesinde yalnızca doğayı şekillendirmekle kalmayıp çevremizi koruma sorumluluğuyla da karşı karşıya kaldı. 20. yüzyılın sonlarına doğru insanlığın maddenin en derin yapı taşlarına dair arayışı kimya dünyasında beklenmedik bir keşifle yeni bir boyuta taşındı. 1985 yılında Houston'daki Rice Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları karbon elementinin daha önce bilinmeyen bir formunu keşfettiler. Buckminster Furan ya da kısaca Buckyball. Bu küre şeklindeki molekül, karbon atomlarının şaşırtıcı bir düzende bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Buckyball'un zarif yapısı, atomların görünmeyen dünyasında ne kadar yaratıcı olabileceğini gösteriyordu. Bu yeni karbon formu, nanoteknoloji ve malzeme bilimi alanında devrim niteliğindeydi. Artık atomların sadece düz bir yapı değil, 3 boyutlu, güçlü ve farklı yapılarda bir araya gelebileceğini biliyorduk. Buckyball, kimyanın sınırlarını zorlayarak bizi hayran bırakan yapılarla tanıştırdı. Henüz bu keşfin heyecanı dinmeden 21. yüzyılın başında karbonun sırları daha da derinleşti. 2004 yılında İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde araştırmacılar karbonun şimdiye kadarki en ince formunu ortaya çıkardılar. Grafen. Sadece bir atom kalınlığında olan bu tabaka dünyanın en ince ama aynı zamanda en güçlü malzemesiydi. Çelikten tam 200 kat daha dayanıklıydı. Grafen neredeyse şeffaf bir zar gibi görünebilirken elektronikten tıbba kadar pek çok alanda devrim yaratma potansiyeline sahipti. Bu iki keşif karbon elementinin aslında ne kadar çok yüzü olduğunu gösterdi. Buckyball ve grafen atomların nasıl şaşırtıcı biçimlerde düzenlenebileceğine dair bize ilham verdi ve kimyanın sadece maddeyi anlamak değil, onunla yaratıcı bir yolculuğa çıkmak anlamına geldiğini gösterdi. Bilim, geleceğin dünyasına adım adım yaklaşırken, karbonun sırları bizi bir sonraki keşfin heyecanına doğru sürüklemeye devam ediyordu. Yüzyıllardır süren merak, bitmeyen deneyler ve her yeni keşifle şekillenen kimya bilimi, insanlığı adım adım ileri taşıdı. Ateşin ilk kıvılcımından atomların iç dünyasına, modern kimyanın temellerinden nanoteknolojinin göz kamaştıran harikalarına kadar uzanan bu serüven, doğanın sırlarını keşfetme yolunda bizi yeni ufuklarla tanıştırdı. Bugün grafen gibi süper ince ve dayanıklı malzemelerden çevresel değişimleri izleyen hassas cihazlara kadar her keşif, daha sürdürülebilir bir geleceği inşa etme yolunda bilime rehberlik ediyor. Ancak bu yolculuk burada sona ermiyor. Tam tersine, her keşif beraberinde yeni soruları ve daha büyük heyecanları doğuruyor. Bilim insanları maddenin sırlarını çözmek, yaşamı kolaylaştıracak ve iyileştirecek yenilikleri keşfetmek için araştırmalarını aralıksız sürdürüyor. Kim bilir, belki de bir gün bugün hayal bile edemeyeceğimiz teknolojiler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Bu keşifler zinciri, geleceğe uzanan sonsuz bir yolculuğun yalnızca başlangıcı. Dünyanın en temel yapı taşlarını anlamak için çıktığımız bu büyük macera, insanlığın başarı hikayesinin belki de en görkemli bölümü olmaya devam ediyor. Bilim her yeni buluşla yeniden doğuyor ve bize bir kez daha gösteriyor. İnsanlık keşfettikçe büyüyor, öğrendikçe ufku genişliyor.